akşamlar. Bir Söz Bitmeden programında da birlikteyiz. Yayınımızı Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapıyoruz. Biliyorsunuz Mustafa Balbay dün değil evvelsi gün cezaevindeydi. Dün mecliste milletvekili. Peki Mustafa Balbay tahliye mi oldu yoksa beraat mi etti? Bu akşam bunu konuşacağız. Mustafa Balbay uzunca bir cezaevi döneminden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün yemin etti. Peki süreç nasıl işledi? Mustafa Balbay biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullandı. Anayasa Mahkemesi Balbay'ın uzun tutukluk süresine yapmış olduğu başvuruyu kabul etti ve bir tahliye kararı çıkarttı. Bu aynı zamanda diğer tutuklu milletvekillerine de tahliye yolunu açacak gibi görünüyor. Bu nasıl gerçekleşti? Biliyorsunuz 2010 yılında anayasada değişiklik öngören referandum süreciyle bunun yolu açılmış oldu. Ama o referandum süreci oldukça tartışmalıydı. BDP, MHP ve CHP bu referanduma itiraz etmişti. Bu akşam konuğum AKParti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir, Ünal, hoş geldiniz. Hoş geldiniz siz de. Nasıl bakıyorsunuz Mustafa Balbay'ın tahliyesi bir siyasi karar olarak mı bakmalıyız? Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle tabii Sayın Mustafa Balbay özelinde meseleyi değerlendirmek yerine meselenin siyasi boyutuyla konuya yaklaşmak bir siyasetçi olarak benim için daha doğru olur. Çünkü ben bir hukukçu değilim. Dolayısıyla işin hukuk kısmı biraz meselenin teknik boyutuna geliyor. Hatırlarsanız Türkiye'de 2010 öncesinde yaşadığımız hukuk faciaları vardı. Yani 367 krizinden tutun da Türkiye'de özellikle hakimler, savcılar, yüksek kurulunun durumundan işte Yargıtay'ın onama, bozma hikayelerine kadar yargıda ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı Türkiye ve bizim o dönemde ısrarla söylediğimiz üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü ısrarla vurguluyorduk ve tabii o dönemden önce başlayan Türkiye'de Ergenekon'la, Balyoz'la ve bunların hukuka taşınan davaları, iddianameler, Türkiye uzun süre bu iddianameler ve bu iddianameler çerçevesinde savcıların, mahkemelerin, savcıların hazırladığı iddianameler. Şimdi bunlar tabii ayrı bir süreç. Yani yargının meseleyi, suçu ele alış biçimi ve bununla ilgili suçu bir karara bağlama süreci başka bir şey. Ama bizim burada ısrarla yapmaya çalıştığımız bir şey vardı. Biz öncelikle hukukun eşit bir şekilde her vatandaşa kendi işlediği suç çerçevesinde değerlendirilmesi ve bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bizim Avrupa Birliği uyum sürecinde Avrupa müktesebatına uygun Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığımız düzenlemeler ve nihayetinde de 2010 referandumuyla birlikte hem Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında yaptığımız değişiklikler hem Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkının tanınmış olması ve 2010 referandumundan sonra da uzun tutukluluk halleriyle ilgili siyasetin zaman zaman dile getirdiği bir rahatsızlık vardı hatırlarsanız. Çünkü nihayetinde tutukluluk dediğimiz bir tedbir sürecidir. O yüzden burada bizim şimdi siyasete eğer şöyle bakarsanız, kaba hatlarıyla siyasete bakarsanız eski Türkiye'nin alışkanlıklarında şöyle bir şey vardı. Her ne kadar devlet dediğimiz yapı kuvvetler ayrılığı prensibine göre işlese de işte yasamanın, yürütmenin, yargının her birinin kendi içinde bağımsız olduğu hakikati var olsa da eski Türkiye'de bu maalesef bir şekilde cari değildi. Eski akılla hala işte Ergenekon'la ilgili davayı, Balyoz'la ilgili süreci, dolayısıyla bağımsız yargının kendi içinde verdiği kararların sonuçlarını siyasete fatura etme alışkanlığı bir şekilde devam etti.
Ve bugün de işte acaba Balbay'ın serbest bırakılmasında ya da tutukluluk halinin devamında ya da benzer tutuklu vekillerin bu tutukluluk hallerinin devamında ya da sona ermesinde siyasetin bir rolü var mıdır sorusu insanların hala akıllarının bir köşesinde duruyor. Bu eski Türkiye'nin siyaseti, yargıyı ve devleti okuma biçiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla siyaset, yani bir yönüyle yasama, diğer yönüyle yürütmenin herhangi bir şekilde yargı üzerinde bir etkisinin olmamasının zaten biz mücadelesini veriyoruz. Neden biz bu mücadeleyi veriyoruz? Çünkü biz yıllarca siyasetin yargıyla birlikte iş tutmasından ve yargının çoğu zaman işte Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 367 ucubesinde yaşadığımız şekliyle yargının siyasallaşmasından en çok canı yanmış insanlar olarak biz can havliyle iktidara geldiğimiz günden itibaren yargının bir kere kendi sistemi içerisinde, kendi bağımsız yapısı içerisinde hareket etmesinin mücadelesini verdik ve bugüne kadar yaptığımız düzenlemelere baktığınız zaman da özellikle 2010 referandumuyla birlikte yaptığımız 26 maddelik anayasa değişikliği paket bunun taçlandırılmasıydı. Daha sonraki anayasa çalışmalarında da biz ısrarla şunu söyledik. Mesela Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında biz şu paradigmayla bu anayasa çalışmalarını yürüttük. Dedik ki hürriyet esas, kısıtlama istisnadır. Herhangi bir tereddüt durumunda yorum özgürlüğe göre yapılmalıdır. Şimdi burada bizim siyasi bakış açımızı ortaya koymaya çalışıyorum. Meseleyi Mustafa Balbay ya da tutuklu vekiller üzerinden konuşmak ya da siyasetin yargıyı bir şekilde etkisi altına alma gibi bir durumu burada konuşmak yerine hem siyaseti hem yasamayı hem yürütmeyi hem yargıyı kendi gerçekliği içerisinde, kendi zemini içerisinde konuşmak gerekiyor. Peki Mustafa Balbay'a tahliye yolunu açan, yani şu anda davası aslında devam ediyor. Yargıtay karar vermedi. Ama eski Türkiye'de olmuş olsaydı yani suçlanmış olduğu ağır bir suçla itham ediliyor. Darbe suçu ve 10 yıl tutukluk süresi devam edecekti. Yeni referandumla birlikte 5 yıl uzun tutukluk süresi 5 yıla inmiş oldu. Biz aynı zamanda 3. yargı paketiyle de biz bunlarla ilgili belli düzenlemeler yaptık ve nihayetinde siyasetin görevi nedir? Şimdi şu anda yasama organındayız, yani parlamentodayız. Yasama organı kendi içerisinden yürütme organını çıkarır, yani hükümeti çıkarır. Evet. Hükümet de siyasi iradenin tecessüm etmiş halidir ve yürütme organının, yani hükümetin, yani siyasi iradenin yapması gereken yargının belli noktalarda daha iyi işlemesi için yasama organı aracılığıyla belli düzenlemeler yapması gerekir. İşte biz bunları yaptık. Yani 2010'da da bunu yaptık. AB uyum sürecinde bunu yaptık. Yargı paketleriyle bunu yaptık. Ama Türkiye'nin normalleşmesi dediğimiz süreç tabii ki 5 yılda, 10 yılda sosyal dokular, devlet aygıtı, devlet aygıtının alışkanlıkları, yargının kendi refleksleri ve yargının kendi aklı ve olaylara ve suça bakış biçimi de nihayetinde bu normalleşmenin bir parçası olarak önünüze çıkıyor. Peki bu tahliye, çünkü aynı zamanda yani Mustafa Balbay'ın tahliyesi Türkiye'nin normalleşmesinin bir göstergesidir. Anaları da beraberinde barındıran. Ama orada başka bir siyasi akıl var aslında. Onu da doğru görmek gerekir. Şimdi bunu mesela şu anda mecliste bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerini Sayıştay raporları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi adeta bir meşruiyet tartışmasına dönüştürüyor. Bakın bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sayıştay raporları gelmemiş. Yine 2010 yılında bizim yaptığımız Sayıştay kanunuyla
Denetim yeni bir şekle bürünmüş, Avrupa standartlarına taşınmış ve ilk defa 2014 bütçesiyle birlikte Sayıştay raporları meclise gelmiş ve bu sevinilecek bir durumken Cumhuriyet Halk Partisi Sayıştay raporları üzerinden 2014 bütçesinin ile ilgili bir meşruiyet tartışması açıyor. Şimdi CHP'nin takip ettiği siyaset şu: Cumhuriyet Halk Partisi 2011'den bugüne kadar bir meşruiyet krizi siyaseti takip ediyor. Ve tutuklu insanların milletvekili adayı olarak gösterilmesi de bu meşruiyet krizinin bir parçası nihayetinde. Çünkü onlar da bal gibi biliyorlardı ki tutukluluk hali devam eden, yargılama süreci devam eden kişilerin milletvekili adayı gösterilmelerinin sonucunda ortaya çıkacak sıkıntıların ve bunun bir yargı krizine dönüşeceğini onlar da biliyorlardı. Hatta o dönemde hatırlarsanız Sayın Kılıçdaroğlu'na bu sorulduğunda Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki bu konuda yargının vereceği karara biz saygılıyız diye de açıklama yapmıştı. Ama 2011'den beri 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi tutuklu vekiller krizi üzerinden adeta enfekte oldu. Şimdi biz AK Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseten böyle bir hamle yapmasının ve bu hamlesinin sonucunda ortaya çıkan yargı krizinin yardımcısı olmak durumunda değiliz. Zira yine 24. dönemin başlangıcında hatırlayın, Cumhuriyet Halk Partisi bir yemin krizi çıkarmıştı. Yani biz yemin etmiyoruz demişlerdi. Biz onlara niye yemin etmiyorsunuz diye sorduğumuzda bizim içeride tutuklu vekillerimiz var, onlar çıkmadığı sürece biz yemin etmeyeceğiz demişlerdi. Biz de demiştik ki bakın bu bizim krizimiz değil. Nihayetinde bu sizin ürettiğiniz bir kriz ve siz ürettiğiniz bu kriz üzerinden meclisi muhasara altına almak istiyorsunuz demiştik. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2011'den beri takip ettiği bir anti siyaset var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargıyı, Yüksek Seçim Kurulu'nu, devletin çeşitli organlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir meşruiyet krizi içerisinde tartışmaya açmak ve benim yönetmediğim hiçbir şey meşru değildir siyaseti üzerinden yürüttüğü bir siyaset var. Peki, şimdi bu tahliye dava henüz yargı aşamasına geçmedi ama Balbaya yemin ettiği için şu anda dokunulmazlığı var. Gerekçeli karar yazılmadı. Bundan sonra bu dava nasıl yürür? Ve Türkiye açısından önemli bir dava, Ergenekon davası, yani darbe teşebbüs davalarını da etkiler mi, halel getirir mi bu tahliye? Şimdi, ne olur, nasıl tabii bunun dediğim gibi nihayetinde bu hukuki süreçlerin teknik olarak sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. O yüzden bu konuda hukuki süreçler nasıl işleyecek, mahkeme nasıl bir karar verecek, Yargıtay'ın mahkumiyeti onamasının sonucunda Türkiye yeniden bunları tartışacak. Yani mesela Engin Alan ömrü boyunca CHP'den milletvekili olacak. Kemal Aktaş olayı var. Mesela Kemal Aktaş'ın sanıyorum 2 yıl 2 ay onanmış bir cezası vardı, mahkumiyeti vardı. Onunla ilgili süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı işledi. Çünkü 3. yargı paketinde biz bir düzenleme yapmıştık 2 yılla ilgili, 2 yıllık mahkumiyet süreleriyle ilgili. Dolayısıyla 3. yargı paketinden faydalandı. Ama Engin Alan'la ilgili mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onaylanması mahkumiyet süresinden dolayı bundan Engin Alan faydalanamadı. Ve Sayın Mustafa Balbay'la ilgili mahkeme nasıl bir karar verecek ve bunun sonucunda da nasıl bir hukuki süreç işleyecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Peki Balbaya ile birlikte şu anda aslında 2010 referandumunun önemli özelliklerinden bir tanesi, kazanımlarından bir tanesi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruların yapılabilmesiydi. 25 Eylül 2013 tarihine kadar 8486 bireysel başvuru yapılmış. Bu son 2 ay içerisinde bu sayı 10.000'in üzerine çıkmış. 6.000'in üzerinde de dava
sonuçlanmış sanırım. Bu bireysel başvuru biraz anlaşılamadı. Şimdi bizim Gibi. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileriyle ilgili yaptığımız 2010 referandumuyla birlikte yapılan düzenlemede Anayasa Mahkemesi'nin görevleri burada özgürlükler kapsamında evet. daha Şimdi çok. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler Anayasa Mahkemesi ve bireysel başvuruları karara bağlar. Şimdi bu bireysel başvuruları karara bağlar, yani bireysel başvuru hakkı Anayasa Mahkemesi ile ilgili 2010 referandumuyla şey yapıldı. Yine ek fıkralarda da bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Yine herkes anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Dolayısıyla olağan kanun yollarının tüketilmiş olma şartıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilir. Şimdi biz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını getirmemizle birlikte bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki karnemiz de hızlı bir şekilde iyileşti. Çünkü burada başvuruları azalttı, tabii değil ki mi? iç hukuk yollarını zenginleştirmeniz ve kendi yargı sorunlarınızı kendi içinizde çözmeniz de o ülkenin hukukunun kalitesinin artması açısından önemli bir gelişme. Ve hatırlayalım, 12 Eylül 2010 referandumunda AK Parti yapayalnız kalmıştı. Yani ne CHP, ne MHP, ne BDP hiçbirisi de daha sonra o 2010 referandumunun getirdiği hakları sonuna kadar kullandılar. Tabii kullanacaklar, kullansınlar. Ama siyasi olarak 2010 referandumunda AK Parti yapayalnız kalmıştı. Ama bizim ne yapmak istediğimizi bu millet çok iyi anladı ve %58'lik bir onayla 2010 referandumu kabul edildi ve bunun sonucunda da içeride hukuk yollarının tüketilmiş olması şartıyla yeni bir hukuk yolu Anayasa Mahkemesi üzerinden açıldı. Peki bütçe görüşmelerine gelelim. Biraz önce siz de bahsetmiştiniz. CHP lideri Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerinin meşruiyetini sorgular. Yani sorgulamaya çalışıyor. Hayır, CHP'nin son 2 yıldan beri bir strateji olarak takip ettiği bir siyaset. Bu aslında bir anti siyaset. Evet. Yani anti siyaset diyorum, nihayetinde bir toplumun sorunlarının çözüm aracıdır siyaset kurumu. Yani bir toplum sorunlarını nasıl çözer derseniz demokratik sistem içerisinde siyaset kurumu aracılığıyla çözer. Yani demokrasi dediğimiz şey milletin egemenlik hakkını temsilciler aracılığıyla kullanmasıdır. Temsilciler parlamentoya gider ve siyasi partiler siyaset kurumunu kullanarak bir takım çözüm vaatlerinde bulunurlar ve toplumun ve bireyin sorunları bunlar üzerinden çözülür. Şimdi eğer siz benim yönetmediğim her şey gayrimeşrudur derseniz, iktidarın yaptığı her türlü atamayı gayrimeşru ilan ederseniz, iktidarın her türlü düzenlemesini gayrimeşru ilan ederseniz ve gayrimeşru olan her şeyde meşru bir hakmış gibi gösterirseniz, Sayıştay'ı gayrimeşru ilan ederseniz, yargıyı gayrimeşru ilan ederseniz ve orduyu darbe yapmadığı için suçlar ve adeta gayrimeşru ilan edecek bir noktaya gelirseniz bunun adı siyaset değildir. Bunun adı açık bir şekilde meşruiyet krizi yaratma ve bunun üzerinden de bir kaos oluşturma çabasıdır. Şimdi bakın, biz demin de ifade ettim, 2010 yılında Sayıştay'la ilgili bir düzenleme getirdik. Bu düzenleme çok önemli bir düzenleme. Çünkü bu düzenleme ile birlikte Sayıştay ilk defa uluslararası standartlarda denetim yapma şansına sahip oldu. Çünkü bugüne kadar
Sayıştay raporları meclise gelmiyordu. Yapılan bu düzenleme ile birlikte ilk defa uluslararası standartlara bu mesele kavuşturuldu. Şimdi bize diyorlar ki siz denetimden kaçıyorsunuz. Burada birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Raporların kaçırıldığını söyleniyor. Yani şimdi diyorlar ki raporlar, yani Sayıştay raporları meclise gelmedi. Biz de diyoruz ki Sayıştay raporları burada. Diyorlar ki bu Sayıştay raporu değil. Peki nedir Sayıştay raporu? Şimdi Sayıştay'ın taslak raporları var. Yani denetçilerin hazırladığı taslak raporlar var. Şimdi bu taslak denetim raporu dediğimiz rapor anlaşılması için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi savcı bir iddianame hazırlar, değil mi? Evet. Sonra o iddianameyi ilgili mahkemeye teslim eder. İlgili mahkeme bu iddianameyi kabul ettiği zaman ne yapar? Yargı süreci başlar. Şimdi biz şöyle diyebilir miyiz? Savcının iddianamesini alıp elimize, İşte bakın hakikat burada diyebilir miyiz? Hayır. İddianame nedir? Savcının yaptığı hazırlığın bir rapor haline getirilip mahkemeye sunulmasıdır. Şimdi aynı şekilde Sayıştay denetçileri de bir taslak denetim raporu hazırlıyorlar. Bu taslak denetim raporunu Sayıştay'a sunuyorlar. Sayıştay bu taslak denetim raporunu alıyor. İlgili daire bu taslak denetim raporunu inceliyor. Sonra denetim yapılan kamu kurumuna diyor ki sizinle ilgili şöyle bir denetim yapıldı ve sizinle ilgili bu denetime ilişkin savunmanızı verin diyor. Sonra savunma alınıyor. Bakın Sayıştay ilk defa bu önemli. Sayıştay denetim raporlarının paydaşlarına bakın. Sayıştay denetçisi, denetim ekibi, denetim grup başkanı, Sayıştay dairesi, Sayıştay daireler kurulu, Sayıştay başkanlığı ve ilgili kurum. Bunların hepsi taslak denetim raporunu çerçevesinde, o başlangıç raporu çerçevesinde inceleniyor, değerlendiriliyor ve nihayetinde bir Sayıştay raporu çıkıyor ve bu rapor nereye gönderiliyor? Meclise gönderiliyor. Şimdi meclise gelen rapora CHP diyor ki ben bu raporu kabul etmiyorum diyor. Neden? Diyor sizin atama yaptığınız o Sayıştay'dakiler var ya, hani az önce söylediğim gayrimeşru ilan etme ve meşruiyet krizi dediğim tam da bu. O diyor Sayıştay Başkanı sizin döneminizde atanmıştı, sizin iktidarınızda atanmıştı. O sizin adamınız. Dolayısıyla ben onun hazırladığı raporu kabul etmiyorum. Peki kimin? Yani kaldı ki Yargıtay gibi, Danıştay gibi Sayıştay da bağımsız bir kurum. Siz orası sizin iktidarınız döneminde seçildi Sayıştay Başkanı. O yüzden ben Sayıştay raporunu, Sayıştay üyelerini kabul etmiyorum. Gayrimeşru ilan ediyorum. Bu Sayıştay raporunu da kabul etmiyorum. Şimdi tam da anlatmaya çalıştığım, CHP'nin yapmaya çalıştığı şey bu. Şimdi bakın aşağıda bütçe görüşmelerini yapıyoruz. Ve bütçe görüşmeleri bugüne kadar aşağıda meclisin teamülleri çerçevesinde görüşülmüş. Şimdi bütçe görüşmelerini engellemek için aşağıda CHP her şeyi yapıyor. Grup önerisi getiriyor, önerge getiriyor. Bütçe görüşmeleri böyle midir yıllardır? Hayır, ilk defa böyle. İlk defa bu şekilde geçiyor. Çünkü mesela biz her yıl bütçe görüşmelerinde grup başkanvekilleri öncesinde uzlaşırlar. Bir danışma kurulu kararıyla elden ortak imzaya açılır. Bu ortak imza altına alınır. Yani program, konuşma saatleri ortak bir imza altına alınır ve meclis başkanlığına teslim edilirdi. Şimdi MHP, BDP ve AKParti uzlaştılar. CHP dedi ki ben uzlaşmıyorum, imza altına almıyorum ve bütçe görüşmelerinde engellemek için her şeyi yapacağım. Gerekirse kürsü işgali de dahil dedi buna. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediğim gibi ne yapmaya çalıştığı ve nasıl bir siyaset takip ettiği işgal etme girişimi daha önce vardı. İş tüzükte vardı. Şimdi bakın bize diyorlar ki siz denetimden kaçıyorsunuz diyorlar. Ben burada birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi denetimden kaçtığını söylediğiniz iktidar kamuda muhasebe birliğini sağlamış. Cumhuriyet tarihinde ilk defa tahakkuk esaslı devletin bilançosunu çıkarmış. Uluslararası standartlarda bir mali istatistik sistemi kurmuş. Devletin toplu iğnesinden ambulansına kadar çeşitleri 1 milyonu bulan her türlü taşınırı kayıt altına alan bir sistem oluşturmuş. Mali saydamlık adına sayıları 4700'ü bulan mahalli idarelerin mali verilerini aylık olarak izleyebilen ve raporlayabilen bir
sistem kurmuş. Şimdi soruyorum size, hesap vermekten kaçan ve korkan bir anlayış böylesine her türlü denetime açık, uluslararası standartlarda muhasebe ve mali istatistik sistemi kurar mı? Bunlar ilk defa bizim dönemimizde oldu ve biz de bunu yaparken ısrarla hep şunu söyledik, dedik ki eğer biz Türkiye'yi büyüteceksek, geliştireceksek, dünyaya entegre edeceksek tabii ki şeffaf olmamız gerekiyor. Tabii ki hesap verebilir bir devlet yapısı kurmamız gerekiyor. Biz eğer Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsak tabii ki Avrupa Birliği müktesebatına uygun hale getirmemiz gerekiyor her şeyi. Ve 10 yıldan beri bunu yapıyoruz. Ama siz bütün bunları, dilin kemiği yok, yani kürsüye çıkıp ya da televizyonlara çıkıp bütün bunları yok sayarak, bütün bunların aksine hakikati, gerçeği tahrif ederek konuşmayı siyaset yapmak olarak görürseniz ve daha da kötüsü iktidara öfke duyan toplumsal muhalefetin merkezini enfekte ederseniz ve oradaki enfeksiyondan kendi siyasetinizi beslerseniz bu defa biz buna siyaset diyemeyiz. Peki meclis bütçe görüşmeleri enteresan geçiyor. Dün sanırım Sarı Sakık Oya Erenat'a acının keyfini çıkartıyorsunuz gibi talihsiz bile diyemeyeceğim bir söz. Acının keyfini çıkaran kadın, acısının keyfini çıkaran kadın ifadesini kullandı. Tabii Sayın Başbakanımız da bunu konuşmasında dile getirdi. Bu gerçekten acılı bir anneye söylenecek bir söz değil, olamaz da. Hele hele evladını teröre kurban vermiş bir anneye bunun asla söylenmemesi gerekir. Kaldı ki Sayın Sakık da evlat acısını çok iyi bilir. Zaten hani kendisi evlat acısı yaşamış bir baba olarak bu sözü söylemesi şimdi tabii genel kurul zaman zaman hoş olmayan ve temsil ettiğimiz milletimizin bazen de izlemek istemediği, hatta izlemediği görüntülere tanıklık ediyor. Şimdi tabii şu krizle başladık biliyorsunuz. Bütçe görüşmelerinde işte bütçe raporuna ilgili siyasi partilerin muhalefet şerhleri de eklenir. Muhalefet şerhleri bütçe raporunun mütemmim cüzü değildir. Yani tamamlayıcısı değildir. Ama bütçe raporuyla bir tahammül haline gelmiş, bütçe raporuyla birlikte basılır. Şimdi Barış ve Demokrasi Partisi'nin muhalefet şerhinde açıkça anayasaya aykırı ifadeler vardı. Ve biz dedik ki usul tartışması açtık ve biz burada bir anayasaya bağlı olarak meclis iş tüzüğüne uygun davranması gereken milletvekilleriyiz. Ve bu kürsüde de bir anayasaya bağlılık yemin ettik. Ve bu muhalefet şerhinde de anayasaya açıkça aykırı olan ifadeler var. Kürdistan ifadesi değil bakın. Sadece Kürdistan ifadesi. Da Kürdistan. Hayır. Kürdistan ifadesi üzerinden bu tartışmayı BDP ısrarla sürdürmeye çalışıyor. Neden peki? Bu da ayrı bir siyaset. Şimdi eğer biz ülkenin, yani devletin önceliklerini, milletin önceliklerini, birliğimizin, beraberliğimizin gereklerini siyasete kurban edersek, siyaset o zaman çözüme hizmet etmez. Şimdi siz eğer şöyle bir hesap peşindeyseniz, muhalefet şerhine anayasaya aykırı ifadeleri yerleştirip sonra da o muhalefet şerhindeki anayasaya aykırı ifadelerin çıkarılması istendiği zaman siz kamuoyunun önüne çıkıp bakın bu ülkenin başbakanı Kürdistan ifadesini kullanmıştı, şimdi muhalefet şerhinden çıkartıyor diye bir çarpıtma yaparsanız bu ahlaki değildir. Şimdi Sayın Başbakanımız Diyarbakır konuşmasında Irak Anayasası'nda ifadesini bulan Irak Kürdistan Bölge Yönetimi ifadesini kullandı. Çünkü bu ifade Irak Anayasası'nda aynen böyle suç kullanılıyor. olmaktan da çıktı. Yani Irak Kürdistan Bölge Yönetimi dedi. Ve dedi ki yani Kürdistan ifadesini ilk defa ben kullanmıyorum. Meclis tutanaklarına bakarsanız Gazi döneminde de bunlar kullanılmıştır dedi. Şimdi bu başka bir şey. Ama bunun üzerinden siyaset yapmak başka bir şey. Şimdi biz
orada sanki Başbakan Diyarbakır'da Kürdistan demiş, Ankara'ya gelince bundan vazgeçmiş gibi bir hava oluşturup Başbakanın Diyarbakır'da oluşturduğu psikolojiye zarar verecek. Çünkü bu psikoloji BDP'nin bölgedeki siyasetine ne yapıyor? Zarar veriyor. Bunun üzerinden bir manipülasyon. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi de aynı siyasi yaklaşımla bu muhalefet şerhindeki ifadeleri alacak eline, gidecek işte Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Marmara'da bakın AKP ne yaptı? Türkiye'yi sattı. Muhalefet şerhine işte sömürü ifadesini, Kürdistan ifadesini, halk önderi ifadesini koydurdu diyecek. Biz dedik ki bakın bunları siyasi olarak tartışmaya gerek yok. Bu konu teknik bir konudur. 2014 bütçe raporunda anayasaya aykırılık içeren ifadeler bulunamaz. Bunların buradan çıkarılması gerekiyor. Efendim ilgili komisyon bunu incelememiş mi? Meclis Başkanlığı bunu incelememiş mi? Bakın, ilgili komisyonun ve meclis başkanlığının denetim yetkisi yoktur. Denetim yetkisi genel kurulundur. Genel kurulda usul tartışmasıyla konuyu gündeme getirdik. Genel kurul dedik bu konuda kararını versin. Genel kurulda bu konuda kararını verdi. Bunun buradan anayasaya aykırı unsurların buradan çıkarılmasıyla ilgili kararı verdi. Efendim ben anayasayı kabul etmiyorum diyemez bir milletvekili. Bakın, demokrasi içerisinde bir demokrasi krizini çözmek için demokrasinin o günkü cari olan kurallarına ve kurullarına bağlı kalarak mücadele verirsiniz. Eğer derseniz ki anayasayı değiştirmek istiyorum, bu demokrasinin içerisinde doğru bir söylemdir. Ama siz hem demokratik sistem içerisinde olacaksınız, hem bu genel kurulda milletvekilliği yapacaksınız, hem de ben bu anayasayı tanımıyorum diyeceksiniz. Bu demokratik bir tavır değildir. Peki ben çok teşekkür ediyorum Mahir Bey. Ne kadar sürecek bu arada? Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? 20 Aralık'ta bitiyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin engellemeleri de bütün şiddetiyle devam edecek. Amerika'da biliyorsunuz bir bütçe krizi çıktı ve bütün dünya Amerika'da ortaya çıkan bütçe kriziyle birlikte bir hükümet krizi yaşayacak mıyız diye bekledi. Şimdi sanıyorum CHP Amerika'dan etkilenmiş olacak ki acaba Türkiye'de bir hükümet krizi bütçe üzerinden çıkarabilir miyiz? Peki çıkar mı? Hayır. Bu meclisten bir bütçe krizi çıkmaz. Biz milletimizin bize verdiği emanete sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Çünkü görevimiz bu. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Öyle çalışmalar. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Evet, bir yayının daha sonuna geldik. Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yaptık yayınımızı. Program konuğumuz AKParti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal'dı. Yarın akşam görüşünceye kadar hayırda kalın. Referandum süreciyle bunun yolu açılmış oldu ama o referandum süreci oldukça tartışmalıydı. BDP, MHP ve CHP bu referanduma itiraz etmişti. Bu akşam konuğum AKParti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal, hoş geldiniz. Hoş geldiniz siz de. Nasıl bakıyorsunuz? Mustafa Balbay'ın tahliyesi ne bir siyasi karar olarak mı bakmalıyız? Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle tabii Sayın Mustafa Balbay özelinde meseleyi değerlendirmek yerine meselenin siyasi boyutuyla konuya yaklaşmak bir siyasetçi olarak benim için daha doğru olur. Çünkü ben bir hukukçu değilim. Dolayısıyla işin hukuk kısmı biraz meselenin teknik boyutuna geliyor. Hatırlarsanız Türkiye'de 2010 öncesinde yaşadığımız hukuk faciaları vardı. Yani 367 krizinden tutun da Türkiye'de özellikle hakimler, savcılar, yüksek kurulunun durumundan, işte yargı Avrupa müktesebatına uygun Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığımız düzenlemeler ve nihayetinde de 2010 referandumuyla birlikte hem hakimler, savcılar, yüksek kurulunun yapısında yaptığımız değişiklikler, hem Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkının tanınmış olması ve 2010 referandumundan sonra da
uzun tutukluluk halleriyle ilgili siyasetin zaman zaman dile getirdiği bir rahatsızlık vardı hatırlarsanız. Çünkü nihayetinde tutukluluk dediğimiz bir tedbir sürecidir. O yüzden burada bizim şimdi siyasete eğer şöyle bakarsanız, kaba hatlarıyla siyasete bakarsanız, eski Türkiye'nin alışkanlıklarında şöyle bir şey vardı. Her ne kadar devlet dediğimiz yapı kuvvetler ayrılığı prensibine göre işlese de işte yasamanın, yürütmenin, yargının her birinin kendi içinde bağımsız olduğu hakikati var olsa da eski Türkiye'de bu maalesef bir şekilde cari değildi. Eski akılla hala işte Ergenekon'la ilgili davayı, Balyoz'la ilgili süreci, dolayısıyla bağımsız yargının kendi içinde verdiği kararların sonuçlarını siyasete fatura etme alışkanlığı bir şekilde devam etti. Ve bugün de işte acaba Balbay'ın serbest bırakılmasında ya da tutukluluk halinin devamında ya da benzer tutuklu vekillerin bu tutukluluk hallerinin devamında ya da sona ermesinde siyasetin bir rolü var mıdır sorusu insanların hala akıllarının bir köşesinde duruyor. Bu eski Türkiye'nin siyaseti, yargıyı ve devleti okuma biçiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla siyaset, yani bir yönüyle yasama, diğer yönüyle yürütmenin herhangi bir şekilde yargı üzerinde bir etkisinin olmamasının zaten biz mücadelesini veriyoruz. Neden biz bu mücadeleyi veriyoruz? Çünkü biz yıllarca siyasetin yargıyla birlikte iş tutmasından ve yargının çoğu zaman işte Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 367 ucubesinde yaşadığımız şekliyle yargının siyasallaşmasından en çok detayın onama, bozma hikayelerine kadar yargıda ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı Türkiye ve bizim o dönemde ısrarla söylediğimiz üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü ısrarla vurguluyorduk ve tabii o dönemden önce başlayan Türkiye'de Ergenekon'la, Balyoz'la ve bunların hukuka taşınan davaları, iddianameler, Türkiye uzun süre bu iddianameler ve bu iddianameler çerçevesinde savcıların, mahkemelerin, savcıların hazırladığı iddianameler. Şimdi bunlar tabii ayrı bir süreç. Yani yargının meseleyi, suçu ele alış biçimi ve bununla ilgili suçu bir karara bağlama süreci başka bir şey. Ama bizim burada ısrarla yapmaya çalıştığımız bir şey vardı. Biz öncelikle hukukun eşit bir şekilde her vatandaşa kendi işlediği suç çerçevesinde değerlendirilmesi ve bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bizim Avrupa Birliği uyum sürecinde ekranlarından iyi akşamlar. Bir Söz Bitmeden programında da birlikteyiz. Yayınımızı Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapıyoruz. Biliyorsunuz Mustafa Balbay dün değil evvelsi gün cezaevindeydi. Dün mecliste milletvekili. Peki Mustafa Balbay tahliye mi oldu yoksa beraat mi etti? Bu akşam bunu konuşacağız. Mustafa Balbay uzunca bir cezaevi döneminden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün yemin etti. Peki süreç nasıl işledi? Mustafa Balbay biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullandı. Anayasa Mahkemesi Balbay'ın uzun tutukluk süresine yapmış olduğu başvuruyu kabul etti ve bir tahliye kararı çıkarttı. Bu aynı zamanda diğer tutuklu milletvekillerine de tahliye yolunu açacak gibi görünüyor. Bu nasıl gerçekleşti? Biliyorsunuz 2010 yılında anayasada değişiklik öngören